Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem, yumuşacık bir poğaça tarifiyle geldim. Yapması inanılmaz keyifli. Gerçekten pofidik pofidik harika bir tarif oluyor. Nasıl yapmışım? Hadi buyurun tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alalım. Bir küçük paket kuru maya ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Kaşıkları çok fazla tepeleme doldurmadım. Şeker eriyene kadar karıştıralım ve üzerini kapatalım. Bir 10-15 dakika boyunca bekletelim. Sonrasında maya böyle biraz kabaracak, hareketlenecek. Sonrasında üzerini açıp 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullandığım bardak 100 milim. Ve üzerine yavaş yavaş unu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı da tuzu ekledikten sonra ilk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. 5,5-6 su bardağı arası un gidiyor. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Ben 6 su bardağına yakın un kullandım. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız poğaçanız da buna bağlı olarak o kadar güzel olacaktır. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Dilerseniz tartabilirsiniz. İkisinin de eşit olması için. Ben göz kararı böldüm. Şimdi bölmüş olduğum hamurun bir tanesini tekrar yoğurma kabına koydum. Diğer hamurun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve kakaoyu hamura yediriyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Birazdan zaten kıvamını ve rengini göreceksiniz. Evet, yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurdum ve hamurun rengi bu şekilde oldu. İki hamuru da farklı kaplarda ayrı ayrı mayalandıracağız. Evet, beyaz olan biraz büyük olmuş. Bunu belirtmek istiyorum. Sizler tartarsanız ikisi de eşit olacaktır. Evet, şimdi ayrı kaplara koyuyorum ve üzerine streçle sıkıca kapatıp yaklaşık 45 dakika ya da 1 saat arasında mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurlarımızı mayalanmaya bırakalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Şimdi üzerlerini açıyorum. Gayet güzel bir şekilde kabarmışlar. Öncelikle kakaolu olan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparlıyorum ve 7 eşit parçaya bölüyorum. Hamurların hepsi eşit olursa görüntüsü o kadar güzel olacaktır. Büyük olanlar varsa küçük olanları ekleyin ve hepsini eşit bir şekilde yuvarlayın. Kakaolu hamuru hazırladım. Kenara aldım. Şimdi sade olan hamuru da yine tezgahın üzerine alıp birkaç dakika böyle yoğurduktan sonra onu da 7 eşit parçaya bölüyorum. Evet, benim beyaz olan hamurum biraz büyük olmuş. Bir tane beze kaldı. Bunu belirtmek istiyorum. Onu farklı bir hamurda kullanacağım. Kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Yine kakaolu hamurların büyüklüğünde olacak şekilde 7 tane beze yapıyorum. Bezelerin hepsini hazırladım. Eğer elinize çok yapışırsa hafif un serperek daha kolay bir şekilde yuvarlayabilirsiniz. Hamurların hepsini yuvarlayıp kenara aldıktan sonra çay tabağı büyüklüğünde açalım. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Böyle küçük küçük açıp hepsini dizelim. Benim böyle küçük bir el merdanem var. Bununla çok rahat oluyor. Ama normal büyük bir merdaneniz varsa onunla da yapabilirsiniz.
Bu aşamada un koymayın. Zaten hamur gayet güzel bir kıvamda. Hamurun yapısı bozulmaması için böyle unsuz bir şekilde açabilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı çay tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi poğaçalarımızı yerleştirmek için böyle kelepçeli bir kalıp kullanacağız. Altına yağlı kağıt serdim. Sonrasında bir tane sade, bir tane kakaolu olacak şekilde ve hafif böyle üst üste olacak şekilde kelepçeli bir kalıba yerleştirelim. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa orta boyutta bir borcam kullanabilirsiniz. Yuvarlak veya küçük bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Ama böyle bir kalıbınız varsa çok daha güzel oluyor görüntüsü. Evet, 14 tane hamuru bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerini kapatalım. En az 40 dakika mutlaka üzeri kapalı bir şekilde beklesin. 40 dakika sonra gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Böyle neredeyse kalıbın tamamını kaplamış. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısını iyice çırpıp bolca sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, fırından çıkan bu nefis iki renkli poğaçamız servis için hazır. İster çörek deyin, ister poğaça deyin. Gerçekten her şekilde muazzam bir görüntüsü var. Fırından aldıktan sonra üzerini kapattım. 10 dakika dinlendirdim. Ve sonrasında kelepçeli kalıptan çıkarmadan önce şöyle bıçakla bir kenarını geçiyorum. Daha kolay bir şekilde kalıptan çıkması için. Böyle hafif tatlı bir poğaça diyebiliriz. Dilerseniz üzerine biraz pudra şekeri eleyin. O şekilde de efsane olacaktır. Ya da bu şekilde böyle sade olarak servis edebilirsiniz. Gerçekten hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tarif. Eminim misafirleriniz bunu denedikten sonra hemen tarifini isteyecek. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Evet, şöyle isterseniz benim gibi dilimleyin, isterseniz böyle tek tek koparıp tüketin. Her şekilde çok güzel oluyor. Fazla dinlendiremedim, yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendi. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Lezzeti muhteşem, görüntüsü de aynı şekilde. Beğeneceğinize garanti veriyorum. Mutlaka deneyin ve bana yorum olarak yazın arkadaşlar. Evet, hemen sizlere şöyle dokusunu da gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.